Birleşik Arap Emirlikleri'nden herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Dubai şehrindeyim ama Dubai şehrinin pek bilinmeyen mahallelerindeyim. İstedim ki bu videoda sizlere Dubai'nin bilinen yüzünü değil de pek fazla sosyal medyada görmediğimiz yönünü göstereyim. Bildiğiniz üzere burada çok fazla göçmen nüfus var. Çalışmaya geliyor bu insanlar, ekmek kavgası, para kazanmaya geliyorlar. Bu insanlar nerede yaşıyor? Hangi koşullarda yaşıyorlar? Hangi restoranlarda yemek yiyorlar? Arka mahalleleri nasıl Dubai'nin? Bunları göstermek istedim sizlere. Şu an o mahallelerden bir tanesindeyim. Yani o şatafatlı, lüks Dubai'yi geride bırakıyoruz. Birazcık farklı bir yönüyle ele alacağız bu videoda Dubai şehrini ve göçmenlerden, buradaki çalışma koşullarından birazcık bahsedeceğim. Ve o mahallelerden birinde kameranın kayıt tuşuna bastım. Videoya başlamış olduk. Hazır videonun başındayken kanala abone olup destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sene 300.000 abone hedefi koymuştum. Umarım o hedefi yakalarım. Ara ara bunu dile getiriyorum ki bu hedefe ulaşabileyim ve tabii ki kanalımı büyütmek istiyorum takdir edeceğiniz üzere. Ve videoyu beğenirseniz, bir de yorum atarsanız büyük destek olmuş olursunuz. O zaman mahallelerde gezmeye başlayalım bakalım. Bir de insanlarla böyle birazcık kaynaşmak istiyorum. Hadi bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusu aşağı yukarı 11 milyon arkadaşlar ve bu nüfusun çok büyük bir kısmı, yaklaşık 9 milyonluk bir kısmı ülkeye çalışmaya gelen göçmenler. Şimdi dünyanın birçok yerinden insan gelip burada çalışıyor ama benim sokaklarda gördüğüm ve internette araştırdığım kadarıyla en kalabalık grup Hintler. Şu an Hindistanlıların, Pakistanlıların ve Bangladeşlilerin daha yoğunluklu olarak yaşadığı mahalledeyim. Bu bölgedeyim daha doğrusu. Bu tarz böyle evlerde yaşıyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Balkonlara yıkadıkları çamaşırları asmışlar. Kurutuyorlar. Bu evlerde çok kalabalık gruplar halinde kalıyorlar arkadaşlar bu arada. Onlardan da bahsedeceğim. Fark ettiğiniz üzere o temiz Dubai'den pek fazla eser yok gibi. Yani şehir merkezindeki o temizlik buralarda pek yok gibi. Kendi kültürlerini de tabii ki buraya getiriyorlar. Mesela burada bir restoran var. Hint restoranı. Bu bölgelerde yemek yediğiniz zaman tabii birazcık hijyen konusunu ve görüntü olarak çok fazla sizi böyle rahatsız etmiyorsa ve hijyen konusunda düşünmüyorsanız daha uygun fiyata hem konaklarsınız hem yemek yersiniz, bir şeyler içersiniz. Şehrin daha böyle uygun fiyatlı kısmı buralar. Burada da mesela bir tane restoran var. Sadece Hindistan'dan, Pakistan'dan veyahut da Bangladeş'ten. Hello, Hindu? Yeah, Hindu, right? I understand. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. Thank you so much. Keep me in your blog and tell me what is your blog. Yes, it's Burak Durgun. You come here for work? Yeah, I'm working here. I have my company. You have your own company. Yeah. What kind of company? I have IT products. IT products. Yes. How is life in Dubai? laptop. It's very nice. But nowadays we are also scared because of this war and all. Okay. But now very good. This country for survive is very nice. Okay. Like the government is very supportive here. To the businessmen also. Most populated is In there. Indian, right? In Yeah, here. Indian. Yeah, Indian. And this is kind of Indian neighborhood. Yeah, this Bar Dubai is only located for Indians. So Okay. many Indian you will get here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Abimiz Hindu'ydu. Şeyden tanıdım, alnındaki işaretten anladım. Bak burası diyor Hintlerin bölgesi, doğru. Doğru araştırma yapmışız. Ama sadece dediğim gibi Hindistan'dan, Pakistan'dan veya da Bangladeş'ten gelen insanlar yok. Onlar en kalabalık grubu oluşturuyor. Özellikle Hindistan ve Pakistan. Ama Nepal'den gelenler var, Filipinler'den gelenler var, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen insanlar var. Yani şimdi gezdiğimizde fark edeceksiniz kısmen Orta Doğu'ya benziyor, kısmen Afrika'ya benziyor, kısmen böyle Asya'nın çeşitli ülkelerinin kültürlerini barındırıyor. O yüzden bu tarz yerlerde seyahat ederken Suudi Arabistan'da da böyle mahalleler vardı. Gezmiştik, hatta kanalımda da yayınlamıştım. Böyle multikültürel bir gezi yapıyormuşsunuz gibi oluyor aslında her açıdan. Hem restoran, hem insanları tanıma, hem dil, hem kültür, her açıdan yani. Gençler burada toplanmış kriket oynuyorlar, bakın. Yere sektirerek atıyor topu. O da vurmaya çalışıyor kalın bir sopayla. Bak yandaki arkadaş vurdu. Akşamüstü burası
Normalde güneş alıyor tabii ki de bütün gün boyunca yanıyor. Gölge çökmeye başladığı an bu kalabalık oluşuyor arkadaşlar. Kriketti değil mi ya bu sporun adı? Bir dakika kontrol edeceğim. Bakmam lazım çünkü kriket diye hatırlıyorum ama yanlış bir şey söylemeyeyim. Doğru hatırlıyormuşum, kriketmiş. 11'er kişilik iki takım arasında sopa ve top yardımıyla merkezinde 20 metre uzunluğunda dikdörtgen bir saha bulunan ovalimsi bir alanda oynanan takım sporu diyor. Bak vurdu mu ne oldu? Bir şey oldu. Koştular. Beyzbola çok benziyor. Hindistan'da bayağı popüler bu spor. What is your name? My name is Imtiaz Ahmed Raja. Where are you from? India. Pakistan. Pakistan. Yeah. Okay. This is cricket, right? Cricket. Every day playing here. This is my friend, Bangladesh, Your friend? Pakistan, India, Uganda. Pakistan. No, Uga- Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. Turkey, my brother. You come here for work? Yeah, work. How long you been here and working? 3 years. 3 years. And how is life in Dubai? Good. Good? Very good. Do you want to go back Pakistan or stay here? No, stay here. I'm only leave to Pakistan. Vacation. Also. Vacation. Okay. You go back Pakistan only for vacation. 1 month, 2 months. These people interview. Kal. This is Janti Road. Gentiro. What is Gentiro? Pakistan Janti Road. Nickname Janti Road. I'll nickname Gentiro. Best fielder in the world. Bir süredir seyahatlerimde internet konusunda kafam çok rahat arkadaşlar. Seyahat edeceğim ülkeye varmadan önce internet problemini çözmüş oluyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Esimoya sayesinde yapıyorum. Esimoya ile 180'den fazla ülkede internete sorunsuz ve hızlı bir şekilde bağlanabiliyoruz. İstersek bir paket satın alıp o paketi kullanıyoruz. İstersek bakiye yükleyip kullandığımız internet kadar ücret ödüyoruz. Diyelim ki bakiyemiz arttı. Kalan bakiyemizi bir sonraki seyahatimizde hangi ülkeye gidersek gidelim kaldığı yerden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir de OneSIM özelliği var. Nedir bu OneSIM özelliği? Esimoya'da bulunan OneSIM özelliği sayesinde sadece bir kere kurulum yapmamız yeterli. Biz hangi ülkeye gidersek gidelim o ülkeye vardığımızda uçak modunu kaldırıp internetimizi açtığımızda Esimoya bizi otomatik olarak en iyi operatöre bağlıyor ve internetimizi kullanmaya başlıyoruz. Mesela ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelmeden önce bir internet paketi yaptım. 3 GB'lık bir internet paketi. Ülkeye vardığımda uçak modunu kaldırıp internetimi açtım. Hızlı bir şekilde Esimoya beni en iyi operatöre bağladı ve internetimi kullanmaya başladım arkadaşlar. Eğer siz de seyahatlerinizde internet konusunda kafanızın rahat etmesini istiyorsanız hemen telefonunuza Esimoya uygulamasını indirin ve kaydolun. Burak 2 kodunu kullanarak $2 bir hediyeye sahip olacağınızı da unutmayın. Ben açıklamaya tüm detayları yazdım. Orada bir de link var. O linkten Esimoya uygulamasını indirebilirsiniz. Bir ülkeye seyahat etmeden önce insanın kafasında birkaç tane soru işareti oluyor. İşte parayı nasıl değiştireceğim? Havalimanından merkeze nasıl gideceğim? İnternet sıkıntısını nasıl çözeceğim? Gibi bir soru işareti oluyor kafada. İnternet sıkıntısını bu şekilde kolaylıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Zaten bir süredir Esimoya kullandığım için bunu sizlere bazı videolarda aktarıyorum. Burada da oyun devam ediyor. Biraz önce çocuklarla bir muhabbet ettik. Ben interneti açtım, gösterdim. Kriket mi? Kriket doğru. Aynı oyun. Kuralları aynı mı? Aynı. Tamam. Hindistan, Pakistan, Bangladeşli gençler burada birleşmişler. Kriket oynamaya devam ediyorlar. Hello. Abim bıyıklarına kurban be. I'm from Pakistan. Pakistan, Yeah. you? Same. Pakistan. Yeah, same. How do you? I'm from Turkey. Turkey, mashallah. Brother, come to eat. Thank you so much, No, brother. Thank you so drink, much. brother. Thank you so much. Thank you so No much. problem, brother. Only for tea. Thank you. Maybe later. You working here? Yeah, working. Yeah, You working? How many years you working here? Only 5 8. 5 years. Yeah. How is life in Dubai? Very good. Very good. Mashallah. Normally, people, how much they earn money for 1 month? What? For normal job? Every day different. What? Normal. 1.15. 2015. But big your shopping 3,000, 2,000, 4,000 is big your. This shawarma?
Okay, let's milk tea, right? Meat, yeah. Okay. Milk shawarma. No, tea. Only tea. Only tea, yes, only tea. Fresh tea and normal tea. Fresh milk tea. Fresh. एक fresh milk. पड़ा एक fresh milk. No, I want. No, this my. No. This my Brother, be my guest. When I come to Pakistan, No. when I come to Pakistan, I'll be your guest. No. Two tea. No problem. No Only tea. you fresh tea. No. Brother, Two tea, brother. Two tea. I want to pay. No, brother, I no. will pay. No. Abimizle birazcık mücadele verdik ama ayıp yani olmaz. You Olmaz. take water. Ah, thank you. I have no problem. I have. New. Thank you, brother. I go to the shop. Ah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Take care, brother. Mashallah. Maşallah. Okay. Sütlü çay. Oh. Sorry? Yes, YouTube. How are you? I'm good. How are you? Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. You? Anna? You? Uh-huh. Here. Here. How are you, boss? I'm good. How are you? I'm from Pakistan. Pakistan. I'm from Turkey. Aywa, good. Eyvah. Nice to meet you. Nice to meet you. Chai. I have chai. Her gelen de çay ısmarlıyor ya. Ama çok güzel yapıyorlar ya. Çok güzel yapıyorlar. Elimde kamerayı görünce bir laf attılar. YouTuber mısın dediler. Dedim evet. Abi konuşalım tamam. Hemen bastım kameranın kayıt tuşuna, öyle bir muhabbet gelişti. Abi gel dedi, bir çay ısmarlayayım sana. Ben de burada dükkanları falan var, hani orada çay içeceğiz zannettim. Köşedeki şeye getirdi beni, dükkana getirdi. Tam böyle çıkardı, parayı ödeyecekti, dedim abi yok. Gördünüz zaten o mücadeleyi. Adamlar zaten burada 3 kuruş paraya çalışıyorlar yani, kıt kanaat geçiniyorlar. Ailelerine para gönderme çabası. Ya çok büyük bir şey değil ama olmaz, ödetmek istemem yani, öyle bir şey olmaz ya. Abi diyorum ki bak, ben Pakistan'a gelirsem dedim senin misafirin olurum. Zaten oralarda kime böyle laf atsak, konuşsak büyük ihtimalle çaya çorbaya davet edeceklerdir o coğrafyada. Bizim coğrafyaya benziyor o konuda. Gördüğüm, araştırdığım kadarıyla. Sokakta alkol içmenin cezası 6 aydan başlayan hapis, bir de 100.000 dirhemmiş arkadaşlar. Burada da uyarı var. Geçen gün Dubai metrosunda bir tane adamla karşılaştım. Böyle kapının önünde bekliyorum. Çok kalabalıktı akşam vakti. O ne be? Fren gitmiş hocam, onu bir ağla. Bir sarhoşun biri bindi, tamam mı? Öyle bir hareketler var. Ablanın üstüne doğru böyle düşüyor, kalkıyor, özür diliyor. Kendi kendine konuşuyor. Bir kusacak zannettim bir ara. Değişik hareketler yaptı adam. Çıkardı böyle poşetten viskiye, baktı şöyle, yarısını içmiş. Geri koydu. Aynı durakta indik. Yukarı çıktı zorlana. Daha sonrasında böyle bakıyor. Şimdi kart basıp giriyorsunuz. Gittiğiniz durakta bir daha kart basıyorsunuz. Öyle çıkış yapıyorsunuz. Bunda arada baktı kart yok. Biri geçti, arkasından bu da geçti. Normalde yasak yani, basmanız lazım. Gören neden olmadı, böyle takıldı kafasına göre. İlk defa öyle bir gördüm yani, olaya denk geldim. Alkollü birisi sokakta. Normalde yasak arkadaşlar böyle şeyler yani. Belki görürsünüz siz de seyahatlerinizde ama bu kişileri bir görevli polis vesaire biri fark ederse çok ciddi sıkıntı yaşarlar ki biraz önce cezasını da okuduk hep birlikte. Abiler de bana bakıyor, bu ne yapıyor diye. Ya bu mahallelerde konaklayan eden turistler oluyor çünkü daha uygun dediğim gibi. Ama ve lakin böyle gezen eden çok fazla görmedim açıkçası. Bir de kamerayla geziyoruz ya, o da ilgi çekiyor. Ablalarımız yerel kıyafetlerini giymişler. Fark ettiyseniz ama insanlar güler yüzlü. Sıcak karşılıyorlar, selam veriyorlar. Siz güler yüzle yaklaşırsanız onlar da öyle yaklaşıyor. Bakın, hem günlük hem aylık oda kiralıyorlar. Numarasını yazıyor buraya. Burada yaşayan insanlar
şöyle bir sistemde yaşıyorlarmış. Şimdi isterse oda kiralıyor, ev kiralıyor artık bütçesine göre. Bazı insanlar az para harcamak için kazandığı parayı daha çok böyle tutup ailesine gönderebilmek, biriktirebilmek, memleketinde bir ev dikebilmek, bir iş kurabilmek için biriktiriyor tabii ki. Ne yapıyorlar? Daha böyle uygun ve kötü şartlarda yaşıyorlar. Mesela bir odayı bir sürü kişinin paylaştığı durumlar oluyormuş. Hatta internette şöyle bir şey okudum. Bir yatağı 2 kişi paylaşıyormuş. Peki nasıl oluyor bu? Birisi gündüz vardiyasında çalışan, diğeri de gece vardiyasında çalışan 2 kişi dönüşümlü olarak bu yatağı kullanıyormuş arkadaşlar. Gece vardiyasında çalışan arkadaş işe gidince diğeri uyuyor. Gündüz vardiyasında çalışan kişi işe gidince gece vardiyasından çıkıp gelen kişi uyuyor. Böyle dönüşümlü olarak kullanıyorlarmış yatağı ve böylelikle ne oluyor? Daha az para ödemiş oluyorlar, daha az para harcamış oluyorlar. Tabii bu durumun ne kadar gerçekliği var çok emin değilim. İnternetteki bazı sitelerde yazıyordu bu. Bilgisi olan biri varsa aydınlatsın bizi lütfen. Arkadaşlar şimdi bir Pakistan restoranına geldim. Ne yiyeceğiz? Tavuk biryani yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Pakistan'da, Hindistan'da, Bangladeş'te bu coğrafyalarda çok popüler bir yemek bu ama şu an Pakistan restoranındayız. Onların usulüyle yiyeceğiz. Çok güzel bir pilav yemeği bu. Çeşitli baharatlarla, işte kuru yemişlerle, soslarla yapıyorlar bu pilav yemeğini. Ben tavuklu olanını söyledim. Dilerseniz etli var, vejetaryen seçeneği var. Şimdi bolca pilavımız var. Bundan birazcık tabağımıza alacağız. Altında da kemikli tavuğumuz var. Şöyle tavuk ortaya çıktı. Pilavdan biraz daha alalım. Kocaman bir parça tavuk koyuyorlar arkadaşlar. Çok doyurucu bir yemek. Bütçe dostu bir yemek. Birazcık böyle Dubai'nin arka mahallelerine geldiğiniz zaman bu yemeği sıkça görüyorsunuz. Tabii ki merkezde de bazı restoranlar bunu yapıyor ama bu çevrelerde yani merkezden uzaklaştığınız Hintlerin, Pakistanlıların yaşadığı bu çevrelerde bu insanlar kendi yörelerinin yemeklerini yapıp yiyorlar. En çok tüketilen yemeklerden biri de biryani. Yanında sos getiriyorlar. Şöyle kameram kapanmış, hemen açayım görüntüyü. Şöyle sos veriyorlar. Bunu döküp yiyorsunuz ve naneli yoğurt var arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Naneli yoğurdu da üzerine döküp yiyorsunuz. Yanında bir de şöyle salata getirdiler. Burası 13 dirhem. Ne kadar yapıyor? 140 TL yapıyor. 140 Türk lirasına bayağı bir karnımızı doyuracağız. Hemen şöyle tadına bakalım. Lezzetli. Ben çok seviyorum bunu ya. Gerçekten çok seviyorum. İlk olarak İran'ın Beluçistan bölgesinde yemiştim bu yemeği. Sokakta yemiştim. O zamanın parasıyla da 3-4 TL civarı bir şey yapmıştı galiba. 2021 yılı. Ta o zamandan hoşuma giden ve her gördüğümde böyle yemek istediğim bir yemek. Güzel yapmışlar yalnız. Sevdim. Arkadaşlar şimdi bota bindim. Karşı kıyıya geçeceğiz. Fiyatı 1 dirhem. Şöyle göstereyim. 11 TL civarı bir şey yapıyor. Burada farklı botlar var. Hangisi o an yolcu kabul ediyorsa atlayın abi ona. Sizi karşı kıyıya götürsün. Şöyle bir yandan manzarayı da göstereyim sizlere. Şimdi Deira bölgesi var. Oraya doğru gidiyoruz. Orası da genelde Asyalıların, Filipinlilerin yaşadığı bir bölge. Oradaki mahalleleri de göstermek istiyorum sizlere. Abimiz parayı topluyor. Şuradan kontrol ediyor dümeni. Hadi. Bakın uçak havalandı. Dubai Havalimanı da şu taraflarda bir yerde kalıyor. Deira bölgesinin arka tarafında. Hello.
Nice to meet you. Nice to meet you. Take care. Nice to meet you. Kıyıya geldik. Şöyle atalım kendimizi. Bu abilerimiz de ekmek parası. Denizcilikten hayatlarını kazanıyorlar. İnsanları bir bu kıyıya bir diğer kıyıya taşıyorlar. Bu şekilde hayatlarını geçindiriyorlar. Balık tutmaya çalışıyorlar galiba. Bakalım, bomboş. No fish? No fish. Bunu atıyor. Daha sonrasında çekiyor. Balık gelirse. Very peaceful. Peaceful. Very peaceful. Deira bölgesine geldim arkadaşlar. Bakın, yere bisiklet yolu çizmişler. 20 kilometrede hız sınırı koymuşlar. Burası da göçmenlerin yaşadığı bir bölge. Daha çok böyle Asya, Afrika ağırlıklı olarak söyleyebilirim. Oradan gelen göçmenler burada çalışıyorlar, hayat kuruyorlar. Bu bölgede yaşıyorlar. Sağlı sollu bir sürü dükkan var. Elektronikçiler, hediyelik eşya dükkanları, kıyafet dükkanları, restoranlar, kafeler, parfümeriler. Aklınıza gelebilecek her şey var burada. Yani meraklı turistler bu bölgelere geçiyor tabii ki, benim gibi. Ama genel itibariyle çok turistlerin uğradığını söyleyemem. Burada yaşayan insanlar alışverişlerini yapmaya buraya geliyorlar. Çünkü uygun, daha uygun. Eşi dostu varsa buralarda takılıyor. Şimdi genelde buraya gelen insanlar kalifiye olmayan işlerde çalışıyorlar. Daha düşük maaşlı işler, inşaat işleri, temizlik işleri, işte otelde, ofislerde, ev temizliğinde housekeeping yapıyorlar. Resepsiyona bakıyorlar, güvenlik görevlisi olarak çalışanlar var, şoför olarak çalışanlar var, marketlerde, restoranlarda çalışanlar var. Yani kalifiye olmayan işlerde, daha düşük maaşlı işlerde çalışan bir sürü göçmen var. Birazcık internetteki verilere baktığımda buraya çalışmaya gelen göçmenlerin 4'te 3'ünün erkek olduğu görülüyor arkadaşlar. 4'te 1'i de kadın. Kadınlar genellikle ev içi hizmetlerde, yani ev temizlemeye gidiyorlar ki bu kadınlar işte Afrika'dan, Endonezya'dan ya da Filipinler'den, Asya'dan gelen kadınlar oluyor genellikle. Ve orta kademeli meslek yapan insanlar da var. Mesela bir teknisyen, sekreter veya uzmanlık gerektiren bazı işlerde çalışan göçmenler de var tabii ki. Yani mühendis olsun, doktor olsun, öğretmen olsun, pazarlamacı olsun, IT'ci vesaire vesaire. İşler de kademeli olarak bölünmüş durumda. İşte düşük maaşlı, orta maaşlı, yüksek maaşlı gibi vasıfsız ve vasıflı eleman gerektirecek bir sürü işte göçmenler çalışıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 9 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bir ülkenin iş yükünü çekiyor bu insanlar. Peki bu insanlar aylık ne kadar para kazanıyor? İnternette bunu da araştırdım. Tabii ne kadar güvenilirdir internetteki rakamlar bilmiyorum ama ortalama bir şey söylemek istiyorum sizlere. Mesela bir inşaat işçisi aylık 200 dolarla 400 dolar arası kazanıyormuş. Ev hizmetlisi aylık 250 dolarla 550 dolar arası para kazanıyormuş. Bir garson, bir kasiyer aylık 400 ile 800 dolar arası para kazanıyormuş. Bir öğretmen 1300 dolarla 4000 dolar arası para kazanıyormuş. Mühendis ya da IT uzmanı 2000 dolarla 7000 dolar arası para kazanıyormuş. Bir bankacı ise 2700 dolarla 10.000 dolar arası kazanıyormuş. Yani internette yazan maaşlar bu şekilde. Farklı sitelerden ortalama bir rakam çıkarmaya çalıştım sizlere. Dediğim gibi ne kadar güvenilirdir bilmiyorum. Buradaki insanlarla da konuşmaya çalıştım bu konuyu. Geldiğimden beri soruyorum. Net bir şey söylemiyorlar. Yani ben ortalama bir şey soruyorum insanların. Tabii ki de maaşını sormuyorum, bu ayıp bir şey, sorulmaz. Ama ortalama hani ne kadar kazanıyorsunuz burada gibisinden, şu işi yapan kişi ne kadar kazanıyor gibisinden hep sordum genelde.
çok böyle bilgi vermiyorlar açıkçası. Fena değil, burada geçiniyoruz gibisinden geçiştirdiler şimdiye kadar. Ben de internetten bu bilgileri almak zorunda kaldım. Tea Talk. Burada da sütlü çay yapıyorlar. Çay kültürü var. Sütlü çay olsun, farklı çeşit çaylar olsun. Güzel de yapıyorlar bu arada. Yani farklı yerlerde bolca çay içtim buraya geldiğimden beri. Bir de yaya geçidinde duruyorlar. Bunu da söyleyeyim. Yaya geçidinde durmak zorundalar. Çünkü cezalar ağır. Siz de mesela rastgele bir yerden atlayıp karşıya geçmeyin. Bir polis görürse ceza kesiyormuş. Öyle turist acımıyorlarmış yani. Bir de bir sitede şey okudum. Şimdi burada çöl bölgesi, kum fırtınası vesaire bir sürü bir şey oluyor. Arabalar doğal olarak kirleniyor. Arabalarınızı kirli tutmak yasakmış, burada cezası varmış arkadaşlar. Bir haberde okudum, 500 dirhem ceza kesmişler bir arabaya. Halk sağlığını tehdit ettiği için ve görüntü kirliliği yaptığı için 500 dirhem o arabaya ceza kesmişler. Bir dirhem de aşağı yukarı 11 Türk lirası bugün. İşte 5500 TL civarı bir ceza ödemiş o araba. Çocuk bana bakıyor, bu ne yapıyor diye. Sıcak ya, gündüzü ayrı, akşamı ayrı. Yani akşam da çok şey yapmıyor sizi. Ferahlatan bir hava yok, bayağı bir yıpratıyor. Ama tabii ki çöl bölgesi böyle arkadaşlar. Şu sokağa dalalım. Buradaki ara sokağı da göstereyim sizlere. Çöl bölgesinde gezerken sıcağa katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bol bol su tüketin, güneş kremi kullanın, şapka takın, başınızı bir şeyle örtün. Güneş çarptı mı çok kötü yapıyor. Hiç Dubai gibi değil mi? Yani aklınızda canlanan Dubai gibi değil. Bambaşka bir yer gibi sanki. Sütlü çay içmeye geldik şimdi arkadaşlar. Bakın abimiz burada bize sütlü çay yapacak. Hello. Where are you from? Kerala, Kerala. Where are you from? Kerala. Kerala. Yes, India. India. Ha, India. Abi direkt memleket söyledi. Ne yaptı? Şekeri koydu. Buradan sütünü koyuyor. Sürekli bir kazanda süt kaynıyor arkadaşlar. Buradan da çayını şimdi koyacak. Süzüyor oradan çayı. Ben bu illete Japonya'da alıştım ya. Sütlü çay müthiş bir şeymiş. Hep ön yargıyla yaklaşmıştım yıllarca. Oh. Abi şovunu yaptın ha valla. Hello. Arkada da mutfak yemeği pişiriyorlar arka tarafta. Thank you. Abi gördünüz mü, şovunu yaptı ya. Geldiğimden beri Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçıncı sütlü çayım bilmiyorum. Ay çok iyi. Çok basit bir şey ama acayip lezzetli bir şey. Gerçekten Japonya'da alıştım buna bu arada. Her gün 2 şişe ama şöyle ufak şişeler. Hatırlayanlar vardır Japonya seyahatini. Sütlü çay içiyordum orada. Böyle sıcak dolaplarda saklıyorlar o şişeleri. Güzel bir sistem. Gerçekten çok güzel bir sistem. Orada alıştım. Eve gittim Türkiye'de. Kendim de yaptım evde. Yine hoşuma gitti. Yani ne kadar kötü yaparsanız yapın insanın hoşuna gitti. Benim hoşuma gitti en azından. Buraya geldim şimdi biliyorsunuz yani Hindistan'da, Pakistan'da falan da var diye biliyorum. Sütlü çay kültürü var. Özellikle Hindistan'da çünkü İngiliz kolonisi döneminden kalma. Geldim böyle abiler yapıyor burada. O mis dedim, tamam tam benlik burası. En kötü her gün bir tane içiyorum. Eğer mekanda içerseniz böyle cam bardakta, alıp götürürseniz karton bardakta yapıyorlar. 1,5 dirhem, 2 dirhem fiyatlar yani o şekilde. 15-20 TL arası bir şey. Dünyanın en meşhur altın çarşılarından birine geldik arkadaşlar. Gold Souk. Gold İngilizce'de altın demek. Souk da Arapça'da pazar demek, çarşı demek.
Hemen burada Turkish Ice Cream var. Kardeşimize bol kazançlar dileyelim. Türkiye'den de bayağı buraya gelip hem yatırım yapan var, dükkan açan var. Hem de böyle gelip çalışan insanlar var. Belki o kardeşimiz Türktür diye söylüyorum. Gelip çalışıyorlar insanlar. Ekmeğinde. Çok popüler bir altın çarşısı burası. Geleneksel bir pazar burası aynı zamanda. Tabii ki turistlerin uğrak noktası. Şehir merkezinden biraz daha dışarıda kalıyor ama metro ile ulaşabilirsiniz. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bir metro kartı alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hatta göstereyim hemen. Metro kartını çantamdan çıkarayım. O metro kartına para yüklüyorsunuz. Daha sonrasında kırmızı hat, yeşil hat ve Palmiye Adası'na giden turuncu hat var. Kırmızı hat ana hat oluyor. Birçok yere ulaşımınızı sağlar orası. Şu kartı aldıktan sonra hem otobüse hem metroya biniyorsunuz. Dilediğiniz gibi şehirde yolculuk yapıyorsunuz. Tabii bir de taksiler var, taksi uygulamaları var. Bunları telefonunuza indirip biraz daha fazla ücret ödeyerek daha rahat yolculuk yapabilirsiniz. Daha hızlı yolculuk yapabilirsiniz. Ama metrolar güzel yani. Ben kullandım metroları, gayet güzel ve hızlı ilerliyor. Biraz kalabalık oluyor bazen ama sıkıntı yok. Çarşıyı arkamda bıraktım arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım ilgiyle izlemişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir beğeni atarsanız, bir yorum atarsanız çok memnun olurum ve kanalıma destek olmak istiyorsanız abone ol kutucuğuna basarak abone olup kanalıma destek olabilirsiniz. Tabi videolardan haberdar olmak istiyorsanız orada tüm bildirimleri aç var. Onu da açarsanız ben video yayınladıkça size bildirim gelecektir ve böylelikle ilk yayınladığımda hemen izleme fırsatı bulacaksınızdır. Bunu da söylemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao ciao. Adios amigos.